George Bernard Shaw. Bu isim size bir şeyler ifade ediyor olabilir. Hani şu Nobel ödüllü İrlandalı oyun yazarı. Ama bugün onun yazdıklarından çok söylediklerine odaklanacağız. Çünkü Shaw, kelimeleri adeta bir kılıç gibi kullanan, tarihin gördüğü en keskin zekalardan biriydi. Gelin, en zorlu anları bile nasıl bir zeka gösterisine çevirdiğine birlikte bakalım. Şöyle bir hayal edin. Yaptığınız işle gurur duyuyorsunuz, kalabalığın önündesiniz ve tam o anda biri ayağa kalkıp size ve emeğinize hakaret ediyor. Ne yapardınız? Kızarır, bozarır, savunmaya mı geçerdiniz? Yoksa durumu tek bir cümleyle tamamen lehinize mi çevirirdiniz? İşte Shaw'un farkı da tam burada ortaya çıkıyor. Şimdi ilk hikayemize gidelim. 1. round. Yer, Shaw'un yeni bir oyununun galası. Ortam harika, oyun bitmiş, salon alkıştan yıkılıyor. Ama o alkış tufanının ortasında kimsenin beklemediği bir ses yükselecek. İşte o ses. Alkışların arasından biri ayağa fırlıyor ve avazı çıktığı kadar bağırıyor. Bir anda bütün alkışlar kesiliyor, salonda çıt çıkmıyor, herkes nefesini tutmuş, şovun bu inanılmaz derecede kaba ve aleni saldırıya ne diyeceğini bekliyor. Hava resmen buz kesiyor. Şimdi çoğumuz böyle bir durumda ya sinirden köpürürdük ya da kendimizi açıklamaya çalışırdık, değil mi? Ama şov, o bambaşka bir şey yaptı. Hiç sinirlenmeden adama baktı, sakince gülümseyerek onu fark ettiğini belli etti ve evet, aynen bunu yaptı, adamı sahneye çağırdı. Salondaki herkes şokta. İşte bu kadar. Tek bir cümle. Bu cümleyle şov, adamın bütün silahlarını elinden alıyor. Onunla kavga etmek yerine, haklısın diyerek onu yanına çekiyor. Biz bu kalabalığa karşı ne yapacağız? Böylece eleştiriyi yapan kişiyi bir anda yalnız ve komik bir duruma düşürüyor. Salondaki geri kalanı ise kahkahalarla kendi tarafına çekiyor. İşte zekanın kaba kuvvete karşı kazandığı o an. Tamam, ilk round etkileyiciydi. Ama şimdi rakip herhangi bir seyirci değil. Karşısında dönemin bir başka devi, zekasıyla ve hazır cevaplılığıyla tanınan Winston Churchill var. Bu artık bir atışma değil, resmen titanların düellosu. Olay şu, Shaw, Churchill'e yeni oyunun galası için 2 bilet gönderiyor ve notun sonuna o iğneli lafını ekliyor. En yakın dostunuzu da getirin, tabii varsa. Bu, Churchill'in pek arkadaşı olmadığına dair üstü kapalı bir gönderme ama Churchill o topu havada kapıyor, cevabı efsane. İlk geceye gelemem ama ikinci geceye gelirim, tabii oyun hala sahnede olursa. Yani diyor ki, oyunun o kadar kötü olabilir ki ikinci geceyi bile göremeyebilir. Şah ve mat, iki tarafta inanılmaz zeki. Peki bu cevapları bu kadar unutulmaz kılan şey ne? Yani sadece komik olmaları mı? Hayır, bunun arkasında bir sanat var. Gelin bu hazır cevaplık sanatının anatomisini, o sırları bir inceleyelim. Aslında Shaw'un kullandığı taktikler birkaç basit prensibe dayanıyor. Birincisi, rakibinize hak verin. Tıpkı protestocuya sana katılıyorum dediği gibi. Bu, karşı tarafın gardını anında düşürür. İkincisi, mizahı bir kalkan gibi kullanın. Öfke sadece duvar örer ama mizah en gergin anı bile yumuşatır. Bir de şu var, beklenmediğin olanı yapın. Kimse bir eleştirmenin sahneye davet edilmesini beklemezdi, değil mi? Ve son olarak, lafı uzatmayın. Keskin ve kısa olun. Churchill'in o birkaç kelimelik cevabı sayfalarca yazıdan çok daha etkiliydi. Bir saniye durup düşünelim. Bu olayların üzerinden 100 yıldan fazla zaman geçti. O dönemdeki siyasi kavgalar, sanat tartışmaları çoğu unutuldu gitti. Ama bu birkaç cümlelik zeka parıltıları hala anlatılıyor, hala yüzümüzü güldürüyor. Bu da kelimelerin ne kadar kalıcı bir gücü olduğunu gösteriyor, değil mi? Sonuçta bu hikayeler bize ne söylüyor? Sadece keyifli tarihi dedikodular değiller bunlar. Doğru zamanda, doğru yerde söylenmiş birkaç kelimenin nasıl ölümsüzleşebileceğinin en net kanıtı. İmparatorluklar yıkılıyor, binalar çöküyor ama zekice söylenmiş bir çift laf nesiller boyunca yaşamaya devam ediyor. O zaman size şu soruyu bırakayım. Hangisi daha kalıcıdır sizce? Taşlar yapılmış devasa bir anıt mı, yoksa mükemmel bir şekilde seçilmiş birkaç kelime mi? Belki de en büyük miras, en dayanıklı anıt, Shaw ve Churchill'in bize gösterdiği gibi doğru anda söylenen o birkaç parlak kelimedir. Gerçekten de düşünmeye değer.